Mesela Rijksmuseum'a ilk gitmek çok mantıklıydı. Birayla aranız varsa, böyle seviyorsanız böyle şeyler. Hayatımın en boş 10 dakikasını geçirmiş olabilirim. Her şey 2000 Euro'dan başlıyor. Aynen. Para versek üzülürdük yani. Herkese yeniden merhaba, ben Merve. Kamera arkasında da Melih var. Şu andan da anlaşılacağı üzere biz Amsterdam'a geldik. Amsterdam'dayız, köprüler şehrindeyiz, kanallar şehrindeyiz. Venedik için de böyle söyleniyor ama burası Kuzey'in Venedik'i. Şu anda çok güzel bir manzaranın üzerindeyiz. Buranın adını şuraya alt tarafa yazarım çünkü tam olarak biz böyle sokaklarda kaybolarak gezmeye çalışıyoruz. Önce Dam Meydanı'na gideceğiz, daha sonra kiliselere gezeceğiz. Güzel bir program hazırladık. Bu arada müzelere de gireceğiz. Şimdi biz buranın müzelerini çok beğeniyoruz. O zaman birlikte gezelim 3 gün. Amsterdam'da gezilecek yerlere nereden başlayalım derseniz bence Dam Meydanı'ndan başlayalım derim. Burası Amsterdam'ın en büyük ana meydanlarından bir tanesi. Zaten burada ne var? Kraliyet Sarayı var. Ama Kraliyet Sarayı ilk yapıldığı yıllarda Kraliyet Sarayı olarak yapılmamış, şu arkamda gördüğünüz bina. Belediye binası olarak yapılmış. Çünkü o zamanlar Amsterdam'ı yöneten bir kraliyet yok, bir dükler yok, düşesler yok. O zamanlar Amsterdam'ı zengin tüccarlar yönetiyormuş aslında. Amsterdam'ın tarihine baktığınızda böyle bizimki gibi büyük savaşlardır, büyük hükümdarlardır, bunlar görünmüyor. O yüzden ilk başta belediye binası olarak yapılmış, daha sonra Kraliyet Sarayı'na çevrilmiş ve yapımında çok büyük paralar kullanılmış. Tabii o zaman Hollanda Avrupa'nın değil sadece dünyanın en büyük, en zengin devletlerinden biri. Çünkü ticaretle, deniz ticaretiyle uğraşıyorlar. Onun yanında da ne var? Görülmesi gereken yeni kilise var. Eski kilise Red Light bölgesinde. Eski kilise yetmeyince yeniden yeni kilise yapmışlar. O da burada görebiliyoruz. Bugünümüzü biz müzelere adadık. O yüzden bir Amsterdam kart aldık, 24 saatlik. Şu anda Rijksmuseum'a yetişmeye çalışıyoruz. Saat 9'a randevu aldık oraya. Burada Rijksmuseum'a randevuyla giriyorsunuz. 9'a yetişmeye çalışıyoruz. Bakalım oradan başlayacağız. Bir Müzeler Adası denilen bir ada var. Orayı bitireceğiz. Daha sonra yapmak istediğimiz şeyler var. Oraya da gideceğiz. Bakalım. Bu arada şeyi ne kadar aldık onu da söyleyelim. Amsterdam kartımızı. Bir gün 65 euro, aynen bir günlüğüne 65 euroya aldık. Ama içerisinde birçok müze, birçok aktivite var bedava olarak. Amsterdam'ın en büyük müzesine geldik. Burası Rijksmuseum. Önce buraya gireceğiz. Amsterdam kartımız olduğu için buraya bir ücret ödemeyeceğiz. Ama eğer kart almadan gelirseniz de kişi başı 21 euroya gelebiliyorsunuz. Ama önceden rezervasyon yaptırmanız çok önemli. Gerçekten burası büyük ve güzel bir müze. Çoğu eser burada zaten. Burası bir devlet müzesi olduğunu da unutmayalım. Şu an Rijksmuseum'a girdik. Burası devlet müzesi. Bu Rijksmuseum olarak yazan yer. İlk baştan işte bu Amsterdam'ın kuruluşundan itibaren olan tarih hakkında bilgi edineceğiz burada. Aynı zamanda burada Rembrandt'ın ve işte Van Gogh'un, ondan sonra Vermeer'in eserlerini göreceğiz. Yağlı boya eserlerini göreceğiz. Bakalım başladık. Buraya minimum 3 saat ayırın diyorlar. Bize 3 saatlik bir program yaptık burası için. Gezelim bakalım. Müze gerçekten beklediğimizden daha büyük çıktı. Eserler çok güzel gerçekten. Hani çok beğendik. Aşırı beğendik ki daha zaten 1. kattayız. Hollanda porselenleriyle de ünlü olduğu için her yer porselen dolu. Her yer. Tesadüfen çok güzel bir odaya denk geldik. Burada Osmanlı eserlerini ve İstanbul'un gösterildiği çok güzel resimler var. Mesela burası komple Osmanlı'da yaşayan insanları resmetmişler. Şurada haremin fotoğrafları var. Burada da Hollanda Konsolosluğu'nun o zamanki Pera'dan İstanbul'un görünüşü.
böyle günün yorgunluğunu atmak için biz kanal turu ayarladık. Bakalım akşamüstü kanal turuna yetişebilecek miyiz? Aynen, biraz programımız yoğun. 24 Evet. saatlik kart aldığımız için Aynen. hani parasını vermişken Aynen, en fazla hepsini çıkaralım. aktiviteye girmeye çalışıyoruz. Bir de zamanımız kısıtlı burada. Aynen. Ama Amsterdam kafadan böyle 3 gün 4 gün geze geze bitirilecek Ama bir şöyle şehir söylüyorum, Amsterdam'a bir daha gelirim. Kesinlikle geleceğim şehirlerden ama bir dahaki sefer işte müzelerine gezmem. Diamond Museum'da hem pırlantalar hakkında bilgi alıyorsunuz. Pırlantaların nasıl çıkarıldığına dair falan, nasıl oluştuğuna dair. Bir de işte nasıl kesiliyor, nasıl yapılıyor, onlar hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Ondan sonra taşları gördük. Güzel bir film vardı başlangıcında. Bizim gibi Amsterdam kartınız varsa ücretsiz girebilirsiniz. Eğer Amsterdam kartınız yoksa da 11 euro vererek buraya giriş yapabilirsiniz. Evet, nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Şimdi öncelikle Pırlanta Müzesi'nden çıktık. Aynen, Arkadaşlar Pırlanta Müzesi'ne çok da para harcamanıza Bence gerek de yok. gerek yok. Yani Kesinlikle. güzel, çok ilginiz varsa böyle takı işlerine falan tamam da yani yok. zaten onun shop'u var sonrasında her şey 2000 Euro'dan başlıyor. Aynen. O yüzden genelde zaten çok da bir ilginiz olmayız. Hani Ya sen ne demek beleş diye istiyorsun girdik, ne ya? yalan söyleyeyim ama yani Neyse yani hani Amsterdam kartınız yoksa boşuna 11 euro vermenize Evet. değmez gerçekten. Onu Ve böyle söylüyorum. küçücük bir ortam yani 2 katlı ama küçücük yani odalar. minik oğlumuz Evet, minik oğlumuz otelde Otelde. şey yapalım. Ona gidip kontrol Aynen. etmemiz lazım. Bu arada otelin ismini memnun kalırsak da blog falan yazmayı düşünüyorum. Çünkü Amsterdam'da oteller aşırı pahalı normalde. Biz çok memnun kaldık ki düşün çarşıya 10 dakika metro ile 10 dakika yani Evet. aslında hiçbir şey değil. Biz bayağı memnun Evet, kaldık. bayağı memnun Güzel bir kaldık. otel. Hı. Bakalım. Altına yazalım. Haydi bakalım. Aynen. Bedava diye girdiğimiz Moka Müzesi. Asla girmeyin. Aslında da 20 euro. Hiçbir şey yok. Hayatımda bu kadar boş bir şey görmedim. Duvarlara yazı yazmışlar. Bunu da sanat diye şey yapıyorlar. Ay çok boştu. Ya biz sanattan anlamıyoruz ya bizde mi bu bir şeylik var? Bak bu bir sanat. Ben daha güzel bir sanatım bence onun yanında. 10 dakika boşu boşuna şey yaptım. Bunun yerine stroopwafel yemeye gidecektik biz, ne güzel yani. Hadi stroopwafel yemeye gidelim. Moka Müzesi'ni tavsiye eder misin? Hayır, etmiyorum. Şu an neredeyiz? Şu anda kanal turuna bindik. Kanal turunu ayarladık. Son dakika böyle. Son dakikada aynen. ayarladık. Ama burası şeymiş, bayağı kalabalık olanlardan. 70 kişilik falan. Kişi başı Evet. 15 euro. Kişi başı 15 lira. Ama böyle şeyler de audio guide de alabilirsiniz ve Türkçe de var. Türkçe de var aynen. O güzel bir Bayağı seçenek. bilgi var. 10 numarada Türkçe var. Aynen, o güzel bir seçenek. Bakalım. Şimdi bir saat bu kanal turundayız. En güzel böyle köprüler, kanalları göreceğiz. Panoramik olarak. yoksa. Şu anda kanalın üzerindeki en güzel fotoğrafların çekildiği yerlerden birindeymişiz. Şuradan görüyoruz, bak böyle bakınca bütün köprüler birbirleri üstünde duruyor. Göstersene. Evet, şöyle. Aynen. Arkası full köprü. 7 tane köprünün birleşimi. Kanal turunu bitirdik böylece. Gerçekten güzel de bilgiler verdiler. Mesela Amsterdam'ın en geniş kanalları olan işte Prinsengracht, Keizergracht ve Herengracht hakkında bilgi verdiler. Genelde zaten o güzergah üstünde gezindik. İşte belediyenin başkanın evini gördük. İşte ne bileyim Amsterdam'ın en güzel evlerini görmeye çalıştık yol kenarındaki. Eğer gelirseniz mutlaka küçük bir kanal turu yapabilirsiniz. Kanal turundan sonra acıktık ve öğle molası için bir yere geldik. Adı Ya Jacket diye bir yer. Kumpiriyle meşhur. Zaten şeyde Hollanda'da patates kızartması da meşhur. Kumpiri de meşhur. Bir de böyle top köfteler var. Patatesin içine koyulmuş. Onlarla meşhur. Biz kumpir tercih ettik. Bayağı da dolu her şey bu arada. Aşırı iyi. Uzun zamandır da kumpir yemiyorduk. Rembrandt'ın evinden çıktık. Rembrandt House'tan çıktık ama herhalde para versek üzülürdük yani buraya, Vallahi değil mi? sırf karta dahil, Amsterdam karta dahil diye geldik Aynen, ama aynen. hani sanata eğer çok özel bilginiz yoksa
çok da bir Çok da bir şey yok ya açıkçası. Hani çok dolu değil içerisi. Heineken fabrikasındayız. Heineken'de tabii ki ne üretiliyor? Bira üretiliyor. Bira üretimin en temel maddelerini gösterdiler şu an ama çok eğlenceli bir deneyim. Neler var içinde? Su var, arpa var, şerbetçi otu var, bir de tabii ki maya var. Aslında bira bu 4 temel şeyden oluşuyor. Öyle hemen görebiliyoruz hatta. Şöyle tabii suyu koymamışlar ama işte arpa bu şekilde. Böyle arpayı fırınlıyorlar. Fırınladıktan önce çimlendiriyorlar. Sonra fırınlıyorlar. Fırınlayınca böyle içinin maltı çıkıyor. Ondan sonra onu suyla karıştırıp bekliyorlarmış. Daha sonrasında şerbetçi otu ekliyorlar. Bozulmaması için, biraz da aroma vermesi için. Sen bunların hepsini nereden biliyorsun Efe? Ben Türkiye'de yaşadığım zamanlarda bolca kendi biramı üretiyordum. Ama bayağı bildiğiniz kitlerle falan değil. Bayağı hani arpadan aynı bu şekilde üretiyordum. O yüzden çok heyecanlı. Kendi ürettiğim geleneksel teknikler nasıl geçerli olduğunu öğreniyorum. Bu arada şok oldum. Saatte şu anda 750 bin tane şişe üretiyorlarmış arkadaşlar. Harika bir deneyim, çok keyifli. Eğer ki birayla aranız varsa, böyle seviyorsanız, böyle şeyler nasıl üretildiğini merak ediyorsanız, içmeyi seviyorsanız kesinlikle gelmeniz lazım. Ben çok sevdim bu deneyimi. Gerçekten tam benlikmiş. Ve fiyatı bizim kartımızın içindeydi. City Go kartın içindeydi ama normalde 25 euro galiba. Öyle bir fiyatımız var. Ancak şunu söylemem lazım arkadaşlar. Yani küçük bir şey sadece. Bakın Hollanda'nın bir firması. Adamlar gitmişler. Şu anda saatte 750 bin şişe üretip satıyorlarmış. İhracat gelirine bakın. Ya en basitten bizim milli içkimiz bile hani Uzo'nun türevi diye biliniyor Avrupa'da. Bak o kadar önemli bir şey. Yani böyle şeyleri biraz daha böyle marketing yapılsa, biraz daha böyle öne çıkarılsa niye olmaz? Ben bizim Türk biralarını da seviyorum bu arada arkadaşlar. Bence çok kaliteli. Amsterdam'da en beğendiğimiz yer burası. Evet, çok eğlendik. Çok iyi Aynen. hazırlanmış. Heineken Çok gerçekten eğlendik. çok iyi iş çıkarmış. Aynen. Bayağı iyiydi. Ortam da efsane. Bence Yani gerçekten. bir uğranması gereken Evet, yerlerden zamanınız biri. varsa Aynen. mutlaka ama rezervasyon zorunlu, dikkat edin. Bir de rezervasyonunuzu böyle akşama doğru yapın ki daha eğlenceli olsun. Aynen. Akşama doğru yapıp gündüzden biraz böyle çok kamping olmaz. Red Light hakkında şunu söylemek istiyorum. Bence Başka bir biz dünya. Phuket daha güzel bir ortam görmüştük. Yok. Burası yani Burası usturuplu, çok daha usturuplu, aynen yani. öyle. Çok daha Yani o yüzden mutasip. aynen kesinlikle bence Tayland daha güzeldi bu konuda. Ama gündüz rahat rahat gezebilirsiniz. Yani çok da güvenli bir bölge zaten. Hani öyle korkulacak edilecek bir şey yok. Gündüz çok normal. Normal bir sokak gibi değil mi Melih? Evet, evet, Aynen tamamen gündüz çok öyle. normal. Çok normal bir sokak. Bu arada fuhuş Hollanda'da tamamen yasal. Bu arada uyuşturucu da yasal ama uyuşturucunun satıldığı belirli bölgeler var, belirli dükkanlar var. Copy shop olarak geçen, sadece oralardan alabiliyorsun. O da işte kameralarla falan izliyorlarmış seni mesela onun içerisindeyken. 5 gramdan fazla alamıyorsun, alkolle falan tüketemiyorsun. Değişik kuralları varmış yani. Merak edenlere duyurulur. Neyse. Merak eden olursa yani. Aynen. Biz yürümeye devam Biz yürümeye devam. Akşamları bu işi yapan kızların böyle pencerelerde dans ettiği yerlerde böyle şu anda kırmızı perdelerle kapalı zaten. Bak karşı tarafta da görüyorsunuz. No photo of sex worker. Amsterdam'ın en eski kilisesinin önündeyiz. Burası 1213 yılında yapılmış. Tuhaf olan şey de burası şu anda Red Light District içinde, yani bu hani meşhur olan sokağın içerisinde kalmış bir kilise. Daha sonra işte bu yetmeyince yeni kiliseyi falan yapmışlar ama en eski kilise bu. Neyse gezelim bakalım, devam edelim. Ya bu Amsterdam vlogu biraz bir şey olacak, böyle bol görüntülü ama az konuşmalı. Çünkü biz bile bazen kalabalıktan ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Eğer Türkiye'den uçakla gelirseniz uçaktan indikten sonra merkez istasyonuna gelmeniz lazım. Amsterdam için bu arkamdaki gördüğünüz yerde merkez istasyonu. Zaten
Şehir buradan başlıyor. Burası en kalabalık noktalardan biri. Böyle dümdüz ilerleyince zaten ondan sonra Red Light District'e ve Dam Meydanı'na çıkıyorsunuz. Buradan da kanal turu ayarlayabilirsiniz isterseniz kendinize. Amsterdam her türlü insana hitap ediyor. Yani ben müze gezmeyi sevmiyorum diyen insanlar da o hayatın karmaşasına, kanalların güzelliğine, işte barlara, kafelere çok güzel bir vakit geçirebilir. Sanat seviyorum diyen insanlar için de dolu müze var. Van Gogh Müzesi var, ondan sonra Rembrandt House var, Rijks Müzesi var. Dolu yani. Her türlü insana hitap eden bir şehir. Amsterdam turumuzun biz sonuna geldik. 3 gün dolu dolu bir gezi geçirdik açıkçası. Biraz karışık anlatmaya çalıştık çünkü Amsterdam gerçekten bize biraz karışık bir şehir geldi. Tek seferde bitecek bir şehir değil Yok, benim değil, gördüğüm bu yani. kesinlikle. Biz bir daha mutlaka geliriz diye ayrılıyoruz buradan. Bu sefer biraz daha böyle kültürel müzelerini falan gezmeye çalıştık. Yani bir kere kültürel gelmek ayrı bir konu. Kesinlikle. Alışveriş için gelmek ayrı bir konu. Eğlence için, gece hayatı için gelmek Aynen. ayrı bir konu. Aynen yani öyle. bu 3 ayrı seferde biter. Her birine 3'er 4'er gün gerekir. Kesinlikle. Bayağı da uzun bir Ama şey. Amsterdam böyle hani herkesin dediği gibi 1-2 günde bitecek bir şehir değil. Biz 3 günde bile bitirebildiğimizi sanmıyoruz. Gidemediğimiz birçok yer var daha. Umarım bir sonraki sefere yani. Evet, kesinlikle. Aynen. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakalım bir sonraki sefere neredeyiz? Hoşça kalın. Hoşçakalın.